Merhabalar, Testatüresi YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Bugün bir vocab testle karşınızdayım, bir vocab clause testle karşınızdayım yine. İlk önce her zamanki gibi kendi hızınızda tüm soruları yapın, sonra beraber ilerleyelim. İşitsel olarak bizi takip eden arkadaşlarımızla ben soruları ve seçenekleri okuyacağım. Sonrasında açıklamaya başlayacağım. Açıklamaları dinlemeden soru seçenek şeklinde beni dinleyip soruları yapıp ondan sonra başa dönüp takip edebilirler videomuzu. Sizleri çok bekletmeden hemen soruları gönderiyorum. Gelsin sorular. Evet, şimdi birinci soruyla karşınızdayım. O zaman okuyorum. Embarking on a space mission requires meticulous planning, advanced technology, and exceptional blank from astronauts and engineers alike. A. Implications. B. Perseverance. C. Ambiguity. D. Prepositions. E. Revelation. Buyurun, soru sizde. Ve şimdi de ben de isimlerle karşı karşıyayız seçeneklerimizde. İlk önce böyle biri hani yakından soruya bakıp soruyu yakın markajı alıp ne arıyoruz diye bakarak hani çözmek isteyebilirsiniz. Ya da cümle zaten kısa ve bir şeylerin sıralandığını görüyorum, ben bundan yararlanayım diyebilirsiniz. Ama yine de neye özellikle dikkat ediyoruz? Getirdiğimiz boşlukta önünde sonunda ne var diye de bir bakıyoruz, değil mi? Tamamen konteks bazlı ilerlemiyoruz. Şimdi burada exceptional derken hani olağanüstü, istisnai bir şey. O yüzden olağanüstü diyorum. Bir şey varmış astronotlar ve mühendislerden. Nasıl bir şey arıyorum acaba? Hani onlardan hani böyle olağanüstü ne var diye. Diyelim ki bir bakmak istediniz cümleye. Geldiniz başa ve hani bu fiili bilmiyorsunuz ki fiiller ing'li versiyonuyla özne şeklinde gelebiliyor. O yüzden ing gördünüz. Ama anlamadınız diyelim ki. Birazdan ben zaten söyleyeceğim ama Space Mission var. Bir hani uzay göreviyle ilgili bir durum var ve gerektirdiği şeyleri sıralıyor. Ve siz yine diyelim ki bu sıfatı tanımadınız ama bir planlama var. Nasıl bir planlama bilmesek de. Ama bu sıralanan ikinci şey de hani ileri teknolojiyi gördük. Yani ne tarz şeyler gerektiriyor o zaman? Pozitif bir şeyler arıyoruz, değil mi? Zaten bir görev negatif bir şey gerektirmesin, görevi yapabilmek için iyi şeyler olur. O zaman astronotlar ve mühendislerden istisnai ne gerekiyor? Onların ne yapması gerekiyor? Gelin bir bakalım. Adana seçeneği implication diyerek ne diyebilir? Sonuç diyebilir. Bir şeyin etkisi, sonucu. Şimdi sonuç derken bir olayın sonucu ama hani astronotlardan hani sonuçlar bekliyorlar. Tamam da hani ne işlem yaptılar da neyin sonucu olacak? Astronotların sonucu diye bir şey olmaz. Bu arada bu kelime aynı zamanda implication, ima anlamı da katabilir. Hani bir şey söylemeye çalışma, bir şey demek istemek gibi. O anlamıyla da olmuyor. Perseverance'a bakıyorum. Azim demek. O zaman tamam, olağanüstü bir azim gerekiyor. Hani onların azmi de olursa bu iş o zaman başarılı olur diyeceksiniz belki. Güzel göründü, değil mi? Kalsın. C'ye bakıyoruz. Belirsizlik demek. Biz pozitif bir şey arıyoruz zaten. O yüzden C gider. D'ye bakıyoruz, teklif. Şimdi astronotlardan hani teklifler gerektiriyor. Ne tarz teklif, neyi teklif ediyorlar, ne yapıyorlar? Onlardan teklif alıp da hani yaptığımız bir iş değil. Revelation ise açığa çıkarma, bir şeyi ifşa etme demek. Yani neyi açığa çıkaracaklar? Hani hiçbir şey belli değil, değil mi? Ama astronotların azmi gerekiyor bunun için. Hani onların böyle çok kararlı, azimli olması gerekiyor diyerek Bursa bizim için cevap oluyor. Şimdi seçeneklerdeki kelimeleri bir görelim. Eş anlamlılarla bir şöyle yüklenelim. Ondan sonra cümleyi, yukarıdaki cümleyi incik incik böyle hani inceleyeceğiz. Embark falan neymiş onları da göstereceğim. İlk önce implication için sonuç demiştik. Ne yazabiliriz? Consequence yazabiliriz. Outcome yazabiliriz. Result yazabiliriz. Bir şeyin sonucu, etkisi derken bir effect bile ekleyebiliriz. Diğer türlü implication, bir de hani bir şeyleri söylemeye çalışmak, ima etmek demiştim ya. Onun için de mesela inference diyebiliriz, meaning diyebiliriz, hint diyebiliriz. Hatta suggestion diyebiliriz. Suggestion'ın öneri dışında ima anlamı da var. O yüzden bu da kalsın kenarımızda. Yukarıya sığmadığı için aşağı yazdım. Geliyoruz B seçeneğine. Azim demiştik, değil mi? O zaman oraya bir şöyle determination yazalım. Sonra ne olabilir? Persistence olabilir. Bir de resolution yazabiliriz. Hop şöyle düzgün yazdım mı? Tamam. Onun dışında bir tane daha yazabiliriz aslında. Yerim yok gibi. Olmadı küçültürüm ben bu kelimeleri şimdi. Hop şöyle küçültelim. Ve
tenacity yazalım. Bu da yine azim anlamındaki bir diğer kelime. Geliyorum ambiguity. Ambiguity dediğinizde belirsizlik demekti. Bakın şimdi biraz bugün eklerle de uğraşalım. Vague belirsiz demek. Belirsizlik dediğimizde nıs ekiyle bunu başarmış oluyoruz. Uncertainty diyebiliriz. Certain'dan certainty ve olumsuz olsun diye uncertainty oldu. Bir de sıfatını belki obscure diye hani çok görüyorsunuz. Onun isim halini yazalım. Obscurity yazalım. Şöyle. Evet. Bunlar da şöyle bir üçlü oldu. Geldik proposition'a. Yani öneri, teklif, offer diyebiliriz. Proposal diyebiliriz. Suggestion diyebiliriz. Bir öneride bulunabiliriz, değil mi? Hani hem öneri hem teklif şeklinde kullanılabiliyor bu kelimemiz çünkü. Ondan sonra revelation'a geldik. Ben burada sileceğim ama bir şey göstereceğim. Bakın reveal'dan gelen bir kelime. Reveal açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak. Revelation ise onun isim hali. Ne diyebiliriz? En basit ilk akla gelen discovery var. Başka? Disclosure var. Onun dışında yine şöyle. Bakın cover hani bir şeyin üstünü örtmek, uncover hani ortaya çıkarmak, ing ile isim oldu derken revelation'ın bir eş anlamlısını daha yazdık. Soruya çıkıyorum. Embark on başlamak demek arkadaşlar. Preposition sorularında karşımıza çıkabilir ve bakın bir uzay görevine başlamak gerektiriyor. Neyi? Meticulous yani titiz, özenli bir planlamayı, ileri teknolojiyi ve istisnai bir yani olağanüstü bir azmi gerektiriyor. Kimlerden? Astronotlardan ve mühendislerden gerektiriyor. Hem onlardan gerektiriyor şeklinde L-Icon'da göndermesini yapabiliriz. Dedik ve hadi 2'ye geçelim. Evet, 2'ye okuyorum. The harsh conditions of space pose numerous threats, including extreme temperatures, radiation exposure, and the psychological impact of blank isolation. Even minor errors in preparation or equipment can lead to catastrophic consequences. A. Perpetual. B. Intermittent. C. Implausible. D. Illicit. E. Abundant. Soru sizde. Şimdi de bende. Yine yakın markaja alırsak soruyu, bakın şunu görüyoruz. Psikolojik etkisi bir şey izolasyonun. İzolasyonun nasıl bir etkisi olur? Hani daha doğrusu izolasyon nasıl bir izolasyon olur? Uzayda olan bir şeyler, değil mi? Kimse yok. Hani tam bir izolasyon durumu. Ama biz sıfatını arıyoruz. Dikkat edin şimdi. Sadece seçeneklere hani bakarak bazen birden fazla olasılık çıkabilir. Ama o tarz durumlarda bizim yapmamız gereken cümlenin geneline bakmak. Şimdi bazen de öğrenciler diyor ki ben sadece bu noktaya hani odaklanarak işin içine giremiyorum. Biraz geniş açıdan bakacağım. Onu da yapalım. O zaman ama direkt cevabı zaten buluruz. Olasılıkları da eleriz. Çünkü şöyle bir şey görüyoruz. Burada özlemiz uzayın diyor harsh conditions. Geleceğim birazdan buna. Bir şeyler, uzayla ilgili bir şeyler teşkil ediyormuş birçok tehdit. Sonrasında including ile participle yapıyoruz. Bu tehditler neleri içeriyor dediğimizde bakın sıralanan şeyler bize çok büyük ipucu veriyor. Bir kere aşırı hani sıcaklıklar var. Radyasyona maruz kalma var. Yani negatif bir şeyler var. Zaten threat dedi değil mi? Tehdit dedi. O zaman nasıl bir izolasyon var ki? Bunun da tehdit oluşturmasından bahsediyoruz. Perpetual dediğinizde aralıksız demek. Yani devam eden aralıksız bir izolasyon. O zaman evet hani yapayalnızsınız, bunun etkisi çok fena olur değil mi? Bu o zaman bir tehdit olur. Intermittent. Bu kelime belki de bu aralar duyuluyor mu acaba? Aralıklı oruç derken de kullanılan kelime. İşte aralıklı, sürekli olmayan. O zaman hani A kadar bir tehdit oluşturacak durumu yok. Implausible dediğinizde mantıksız bir izolasyondan bahsediyoruz. Biz olayın mantıksızlığında değiliz zaten değil mi? Tehditleri sıralıyoruz. Illicit kelimesi yasa dışı demek, yasak demek. Hani yasak olan izolasyon olmuyor. Abundant ise bol, yani çok var bundan dediğiniz şey. Ama biz izolasyonun miktarsal durumunu hani anlatamıyoruz ki değil mi? Bol hani çok sayıda bulunan izolasyon diyemeyiz. O yüzden o da gitti. Cevabımız A seçeneğiymiş. Şimdi yine eş anlamlara bakalım. Ondan sonra soruya geçeceğiz. Tamam, tek tek inceleyeceğiz soruyu. Perpetual dediğiniz şey için endless diyebilirsiniz. Bakın hani böyle aralıksız sürekli oluyor. Hani devam eden bir şey oluyor.
Infinite diyebilirsiniz. Hani devamlı oluyor, hani sonsuza kadar gidiyor, sürekli bir şey var diye biraz daha abartabiliriz durumuna göre. Permanent diyebiliriz. Hani kalıcı, hep hani olan. Everlasting diyebiliriz. Bir de bu kelime hani tekrar eden anlamında da kullanılabilir. O yüzden repeated şeklinde bir eş anlamlıya da rastlayabiliriz bunda. Geliyorum. Intermittent. O zaman bu bir kere occasional, yani sürekli ara ara olan. İşte bir düzeni yok. Irregular diyebilirsiniz. Onun dışında çok güzel bir kelime var. Sporadic. Şöyle yazılıyor. Bu da yine sürekli olmayan anlamında. Implausible'a geldik. Bu mantıklıydı. İm gelince, daha doğrusu kelimenin kökeni mantıklı, im gelince mantıksız derken hani akla, hayale uymayan, yatmayan anlamında, ama ben mantıklıdan giderek bir hani unreasonable yazmak istiyorum. İlk aklıma gelen mantıksız diyerek bu. Sonra hani çok akla yatmıyor ya, hani inanılır bir şey değil gibi. Unbelievable diyebilirsiniz. Şöyle. Ya da ya bu çok olacak bir şey değil, hiç akla yatkın değil diye unlikely bile, hani bunu kimi cümlelerde yerine gelebilecek bir şey. O yüzden sadece mantık hani noktasından çıkmayın. Onun yerine böyle hani inanılır değil, akla hayale hani yatmıyor, uymuyor gibi durumlarda farklı eş anlamlar çıkabiliyor karşımıza. Geldim illicit. Direkt ilk akla gelen illegal, hatta hani illegal diyerek, değil mi? Türkçe'ye de hani etkisi olan bir kelime. Başka? Unlawful diyebilirsiniz. Bir de illicit bir şey için unauthorized diyebiliriz. Şöyle. Ben hani bakmadan yazıyorum, bazen klavyeye bakıyorum. O yüzden ekranı hep kontrol etmem lazım. Hani bir harf hatası yaptım mı diye. Okey, iyi gidiyor. Abundant'a da geldik. Bol dedik. Bol derken plentiful ilk belki herkesin aklına gelen şey, ama sevdiğim ample var. Bir de bugün böyle dedim ya, eklerden falan biraz bahsedelim diye. Bakın exhaust kelimesinin tüketmek anlamı var. Exhaustible tüketilebilir. Inexhaustible sanki hani ay tüketilemeyecek kadar çok, yani o yüzden abundant diyebiliriz. Bu da kalsın, soruya çıkalım. Şimdi cümlemizi bir analiz edelim. Diyor ki the harsh conditions of space. Bu bizim öznemiz ya. Öznemizin son kelimesi bizim öznemizin asıl aktörü değil arkadaşlar. Çünkü bakın pause çoğula göre çekimlenmiş. Sizin asıl özneniz uzay değil, uzayın harsh, yani böyle sert, zorlu koşulları. Koşullar olduğu için çoğuldan hani gidiyoruz ve çoğula göre çektik bunu. Pause'a geliyorum. Pause, poz vermek, doğru. İlk aklınıza gelen buysa çoğunlukla bunu söylüyor öğrencilerimiz de. Ama aslında ne var? Pause'un çok önemli anlamı teşkil etmek, yaratmak ve negatif şeyler istiyor. Tehdit teşkil etmek, problem teşkil etmek, risk teşkil etmek gibi, ki burada da birçok tehdit teşkil eder diyor. Tehdit yazarken de H'yi unutmayın, olur mu? Çünkü H giderse treat ne oluyor? Davranmak ya da tedavi etmek anlamında bir fiil oluyor. Bu cümle bitmiş. Ondan sonra including diyerek bir participle'la devam ediyor ve bu tehditlere neler dahil onları söylüyor. Biraz önce tek tek hani bahsetmiştik, işte aşırı sıcaklıklar, radyasyona maruz kalma ve psikolojik etkisi, sürekli izolasyonun. Geldim diğer cümleye. Bizim için çok çok önemli bir kelimedir even. Çünkü tahminlerimizde çok işe yarıyor. Even bile, hatta anlamı katıyor. Ve bakın even minor errors diyor. Hani küçük hatalar bile, bunu devamlı görmesek de ne demek istiyoruz? Küçük hatalar bile başımıza dert açabilir. Küçük hatalar bile soruna neden olabilir. Diyoruz ya, işte o da ileride bilmediğimiz bir kelime varsa bizim için ipucu oluyor o kelimeyi tahmin etmekte. Şimdi buranın öznesi de şöyle uzamış. Bakın küçük hatalar bile, ama ne konudaki? Hazırlık ya da ekipmandaki küçük hatalar bile neden olabilir. Neye? Feci sonuçlara. Lead to, neden olmak. Nelerimiz var başka? Give rise to var, result in var, bring about var, cause var. Catastrophic deyince de bunun belki ismini, felaket anlamındaki ismini hatırlıyorsunuz. Burada sıfat olmuş sadece. O yüzden felaket gibi, yani feci sonuçlara neden olabilir dedik. Ve böylece her şeyini söyledik 2'nin. Hadi gelin 3'e geçelim. Evet, 3'ü okuyorum. Additionally, ensuring a reliable supply of oxygen, water and food is a major logistical challenge, as resupply missions are both costly and blank. Scientists continuously work on innovative solutions, such as recycling systems and sustainable food production, to make long-duration missions feasible.
A. Detrimental, B. Exorbitant, C. Redundant, D. Obsolete, E. Prevalent. Soru sizde. Şimdi de bende. Öyle bir şey arıyoruz ki, sıfat arıyoruz, bir şeyden bahsediyoruz. Hem masraflı bir şey hem de şöyle. Acaba nelerden bahsediyoruz diye merak edip bunun öznesine bakabilirsiniz. Resupplier bilmiyor olabilirsiniz ama görevler, hani bu uzay görevlerinin pahalı ve bir şey olmasından bahsediyoruz. Daha doğrusu masraflı ve bir şey olması. Gelelim bakalım. Detrimental dediğinizde zararlı. Şimdi resupply missions, şöyle düşünenler olabiliyor. Hani cost dedi kötü, bir de zararlı, hani o da kötü. Ama arkadaşlar hani özneye dikkat edin. Resupply missionlar, eğer bunu bilmiyorsanız birazcık daha belki hani arama tarama yaparsınız ki yukarıda oksijen, su ve yiyecek var. Resupply dediğinizde tekrar tedarik gibi düşünün. Yani yeniden ikmal görevleri aslında, hani biten bir şeyi yerine koyuyorsunuz. O yüzden bu niye zararlı olsun, değil mi? Zararlıyı düşünen varsa onu atıyoruz. Sonra ne geldi? Exorbitant geldi. Exorbitant özellikle fiyatlarla ilgili kullanılan bir kelime ve böyle hani fahiş fiyatlar, işte el yakıyor bunlar falan dediğimiz. O yüzden hani masraflı ve hani yüksek fiyatlı şeyler bunlar diyebiliriz. O zaman okey. Bazen Türkçesi çok benzeyen şeyler hani yan yana geliyormuş gibi duruyor ama hani sıkıntı yok, merak etmeyin. Redundant, iki anlamıyla düşünün. Redundant bir kere fazla demek ya da gereksiz diye çevirebiliriz. Ama bu gereksizlik hani fazlalıktan dolayı, yani elimizde çok fazla var bundan. Bu da hani bir fazlalık oluşturuyor. Gereksizlik oradan geliyor. Ve bunu da diğer anlama bağlayacağım. Redundant aynı zamanda işsiz demek. Peki nasıl olacak bağlantı? Make somebody redundant derseniz şöyle düşünün. Birini fazlalık haline getiriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sen fazlasın, seni gönderiyorum, işten atıyorsunuz. O yüzden de hani işsiz hale getirmek gibi düşünün. Sonra obsolete geliyor. Bu da artık modası geçmiş, zamanı geçmiş. Bu görevlerin neden zamanı geçsin, değil mi? Modası geçsin. Yani su, oksijen eksiği varsa hani tamamlama görevi bu. Prevalent, prevail fiilinden geliyor. Prevail böyle öne çıkmak, hani hakim olmak, yaygın olmak demek. Prevalent da yaygın. Şimdi yaygın, hani biz zaten bu görevler masraflı diyoruz. Hani biraz negatif bir şey arıyoruz. Hani yaygın olmasında da kötü bir şey olmayacağı için E'yi de gönderiyoruz. Şimdi seçeneklerin bir eş anlamlarına bakalım. Ondan sonra soruya çıkacağız. Detrimental için ilk aklımıza gelen belki de harmful, değil mi? Hani herkesin ilk belki zararlısı bu. Sonra destroy'dan gelen destructive'i verebilirim. Bir de sevdiğim bir kelime injurious. Şöyle yazalım. Injurious. Bu şekilde de hani zarar veren, zarar verici bir şey olduğunu görebiliyoruz. Sonra geldik exorbitant. Bu da neydi böyle, hani fiyatlar çok fena yüksek, yani o yüzden hani el yakıyor dediğimiz şey. Excessive diyebiliriz, aşırı diyebiliriz, immoderate diyebiliriz. Bu da hani böyle hani kararında olmayan, işte aşırıya kaçmış anlamı da buradan gelecek. Hiç kararında falan değil yani. Bunu da işaretleyelim. Geldik redundant'a. İlk şeyi yazalım. Dismissed ya da unemployed derseniz işte işsiz olur bu. Onun dışında hani fazlalık olan şey için gereksiz diyebilirsiniz. Unnecessary diyebiliriz. Bir tane de bunun yanına surplus yazalım. Tamam, sığdı. Güzel. Peki obsolete'e geldim. Bu neydi? Outdated diyebiliriz. Ondan sonra old fashioned diyebiliriz. Şöyle out of date diyebiliriz. Aman artık tarih dışı, yani çok eski bu diyerek kodlayabiliriz aklımızda. Prevalent'e geldiğimizde common ya da widespread denebilir. Ondan sonra güzel bir şey var. Öğrenciler çevirirken bazen zorlanıyor. Establish, establish kurmak demek. Evet, hani şirket kuruldu falan derken de oluyor. İdili olarak buraya sıfat yazdım. Çünkü hani uzun süredir var. O yüzden hani yaygın bir şey bu şeklinde bir hani kullanımı olabilir. Hani sık sık rastlanan bir şey olabilir bu, eğer hani prevalent bir şey olduysa. Bunlar da eş anlamlarımız olsun. Yukarı çıkıyoruz hadi. Additionally, ek olarak, yani anlattı bir şeyler ekleme yapıyor ve uzun bir özlemimiz var. Ensure dediğiniz şey temin etmek, garantilemek gibi. Güvenilir tedariğini garanti etmek. Neyin? Oksijen, su ve yiyeceğin. Tamam, özleniz bu.
İşte bunu tedarik edebilmek, bunu sağlayabilmek büyük bir lojistik zorlukmuş. Sonra da diyor ki bu tekrar ikmal görevleri diyor hem işte masraflı hem de fiyatları çok yüksekti. Sonra geldim. Burada ara bir cümle var. Biliyorsunuz close testlerde hani soruların arasında farklı cümleler girebiliyor. Bunu da biz çevirelim. Diyor ki bilim insanları sürekli çalışıyorlar. Work on something, bir şey üzerinde çalışıyorlar. Ne üzerinde? Yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyorlar. Sonra hop örnek verilmiş. Ne gibi hani şeyler bunlar, çözümler? Geri dönüşüm sistemleri ve sürdürülebilir yiyecek üretimi. İki virgül arasına alarak da okuyucuya bir rahatlık sağlandı aslında. Hani biz böyle hani seçeriz kısmı gördük, sonra asıl cümle devam ediyor. Bunu görmek için hani yazar bize böyle verebilir. Ve burada da biraz önce make deyip somebody demiştim. Something'de de kullanılıyor. Bakın bir şeyi bir şey haline getirmek. O da nedir? Long duration missions. Yani böyle uzun zamanlı görevleri pratik, uygulanabilir hale getirmek için bu çözümler üzerine sürekli çalışıyorlarmış. Sağ olsunlar diyoruz ve 4'e geçiyoruz. Evet, 4'e okuyorum. International cooperation has also played a crucial role in sharing resources and expertise. However, one of the greatest obstacles remains the unpredictability of mechanical failures, which require astronauts to exhibit remarkable blank under pressure. A. Obedience. B. Indifference. C. Fallibility. D. Impatience. E. Ingenuity. Soru sizde. Şimdi de bende. Peki, isimler arıyoruz değil mi? Bu sefer nereye yerleştireceğiz? Bakın bir şeyler oluyormuş. Şu relative clause'un başına gitsem yeter. Ta en başlara gitmiyorum. Gerekirse bakarız öyle şeylere. Anlamadığımız durumlarda yaparız. Ve burada bir relative clause var. Neyi niteledi diye bakıyorum. Require'da çoğula göre çekilmiş. Demek ki şuradaki başarısızlık derken hani mekanik arızalar olabilir değil mi? Mekanik başarısızlık demeyiz. Peki arızalardan bahsediyor. Arızalar gerektiriyormuş astronotların sergilemesini, olağanüstü bir şey sergilemesini gerektiriyor baskı altında. Peki astronotlar ne sergilesin? Bir hani sıkıntı olduğunda, arıza olduğunda biz astronotların ne yapmasını isteriz? Ne sergilesinler? Obedience dediğinizde itaat. Şimdi itaat sergile. Yani kural mı var ki, bir şey mi var ki uyacak? Hani pek olmadı değil mi bu? Pek demeyeyim yani olmadı. Indifference, ilgisizlik, kayıtsızlık bir şeyle bana ne deyip hani umursamadığınız şey. Bunu da beklemeyiz yani bir arıza olduğunda ilgilensin bir zahmet değil mi? Fallibility, hata yapılabilirlik demek. Yani hata yapabilme, hani o konuda ne bileyim zayıf olma, güçsüzlük gibi diyebilirsiniz. Hiç öyle bir şey istemeyiz. Arıza varsa onların hani oturup çalışması lazım. Impatience, sabırsızlık demek. Hani sabırsızsınız, bir şeye tahammül edemiyorsunuz. Hayır, biz güzel bir şey istiyoruz. Ne kaldı? E kaldı değil mi? Sınavda olsanız, diğerlerini biliyorsanız eleyebilirsiniz. E'yi bilmeseniz bile. Onlar gider E'yi cevap diye işaretlersiniz. Ama bu ne? Bu da yaratıcılık demek arkadaşlar. Peki, hızlı konuşayım diyorum. Hani sıkılmayın diye. Orada kelimeler de kaynıyor. Ingenuity. Yaratıcılık, işte istediğimiz bir şey bu. Hani bir arıza durumu varsa hani astronotların bir yaratıcılık sergilemesini, bir çözüm bulmasını bekliyoruz ve cevabımız E şıkkı oluyor. Hemen diğerlerinin eş anlamları geliyor. Obedience dediğimizde şöyle conformity diyebiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Submission. Submit fiilinden geliyor. Submit fiili itaat etmek, boyun eğmek olarak da kullanılıyor ama bir şeyi göndermek, sunmak anlamında da kullanılıyor. Mesela internet üzerinden bir yerde bir form dolduruyorsunuz. En altta işte hani gönder yerine submit diyebilir. Submit, sun, gönder o bilgileri demek. Onun dışında compliance diyebiliriz. Nereden geliyor? Comply with, değil mi? Obey ile eş anlamlıydı. Obey'den obedience gelmiş ve comply with'ten de compliance gelmiş. Böylece fiillerini de tekrar etmiş olalım. Geldik indifference'a. Indifference'ı bazen öğrenciler şey diyor. In geldi difference'ın başına. Fark yok, aynı. Hayır, öyle bir anlamı yok. Hani bir aynılık falan değil. İlgisizlik demek, kayıtsızlık demek. Hatta sıfatı işte indifferent to something şeklinde de çokça görüyoruz. To preposition olarak bir şeye karşı ya da birine karşı ilgisizlik, aman bana ne demeniz. Ne diyebiliriz? Unconcerned diyebiliriz. Ondan sonra disregard diyebiliriz. Hatta böyle bir hani
kayıtsızsın, hani ondan uzaklaşıyorsun, böyle detachment, hani ayrılma, hani onunla ilgilenmeme diyebiliriz. Bunlar kalsın, fallibility'ye gelelim. Bu da neydi? Hata yapılabilirlik, hani hata yapabilme. O yüzden hani bir güçsüzlük, bir hani etkiye açıklıktan ben weakness yazmak istiyorum. Bakın bir de sınavlar çok seviyor bunu. Susceptibility. Şöyle hop, hızlı yazan Yeliz yazamadı. Aa, vallahi yazamadı. Heh, tamam, susceptibility. Hatta susceptible to something diye bir şeyin etkisine açıksınız. Hani kolay etkileniyorsunuz. Ona karşı güçsüzsünüz, zayıfsınız gibi düşünün. O yüzden hata yapılabilirlik derken eş anlamlısı bu olabilir. Geliyorum. Impatience. Yani intolerance diyebilirsiniz. Böyle sabırsızlık derken işte hoş göremiyorsunuz ona, hadi hadi diyorsunuz. Katlanamaz durumdasınız diyelim ki. Bunu söyleyebiliriz. Restlessness diyebiliriz. Bakın nıslar hani isim yapan eklerdi. Impatience da bir isim. O da ınsla isim olmuş. Gelelim buna. Yaratıcılık demiştik. Creativeness diyebiliriz. Invent'ten, bakın invent icat etmek. Inventiveness diyebiliriz. Resourcefulness diyebiliriz. Doğru yaz Yeliz. Resourcefulness, evet. Bu da bunun eş anlamlısıydı. Son eş anlamlısı diyorum. Yukarı çıkıyorum. Uluslararası işbirliği de olsa diyor ya, uluslararası işbirliği de önemli rol oynadı. Ne konuda? Bakın bir konuda rol oynuyor. O yüzden preposition aldı in ve prepositionlardan sonra gelen fiiller hep ayıncılı gelir. O yüzden sharing gördük. Neyi paylaşmakta önemli rol oynamış bu? 1. Kaynaklar. 2. Uzmanlık. Expertise. Tamam. Bunlar da demek ki uluslararası işbirliği önemliymiş. However, ancak ve. Çok sevdiğim bir hatırlatma. Bakın bu sizin özneniz ve öznenizi yazarken ne olur dikkat edin. Bir şeye one of yazıyorsanız bu of'la ilişkilendirilen gelecek olan isim çoğul olacak. Yani obstacle dediğiniz şey ne? Engel. Engellerden, en büyük engellerden bir tanesi diyor. Burada hani şu da önemli. Engeller diye son kelimeniz öznede çoğul ama özneniz engeller değil, engellerden bir tanesi. Yani one of'la yazdığınızda onu çoğul yazmayı unutmayın. Fiili de tekile göre çekmeyi unutmayın. Remains'in esnine dikkat edin. Remain'i kalmak diye kodluyoruz belki ilk aklımızda. Ama böyle hani en büyük engellerden biri şu kalır, bu kalır demek de güzel bir Türkçe olmuyor. Bunu böyle normal bir olmak fiili gibi çevirebiliyorum aslında. En büyük engellerden biri şudur diyeceğiz o yüzden. Neymiş? Unpredictability. Yani predict, tahmin etmek, predictability, tahmin edilebilirlik, unpredictability, tahmin edilemezlik. Hani öngörülmezlik diyebilirsiniz buna. Nelerin öngörülememesi yani? Mekanik arızaların. İşte çıkabilir, yani her an bir şey çıkabilir, öngörülemiyor demek ki. Ki işte biraz önce incelediğimiz cümle geliyor, daha doğrusu relative clause geliyor. O arızalar da gerektiriyor astronotların sergilemesini, olağanüstü bir yaratıcılık sergilemesini. Çünkü çözüm bulacaklar beklenmedik bir şeye ve bunu da baskı altında yapmaları bekleniyormuş. Dedik, o zaman hadi 5'e geçelim. Soruyu okuyorum. As humanity strives to establish a permanent presence beyond Earth, addressing these challenges will be essential for the blank of future space exploration. A. Accomplishment. B. Disintegration. C. Confinement. D. Discrepancy. E. Punctuality. Soru sizde. Ve şimdi de bende. Peki, bir isim koyacağız. O'la devam ediyor. Gelecekteki uzay keşfinin, uzay keşfi diyelim, hani gelecek melecek. İlk önce hani oturtturacağız. Çok da fazla kelimeyi aklınızda tutmaya çalışırsanız o zaman hani belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok yorulursunuz, edersiniz. O yüzden hani uzay keşfinin bir şeyi diyelim. Eğer hani böyle iki şey varsa o zaman gelecekte olması bir fark yaratacaksa ona göre bakarız. Peki uzay keşfinin bir şeyinden bahsediyoruz. Sırf buna göre bakabiliriz. Ya da birazcık daha böyle hani geniş açıdan bakarsanız yine de özneye bakmadınız diyelim. Özne de çok uzundu belki değil mi? Başka bir metinde çok uzun özneler oluyor. Kendimizi yormayalım. Bir şeyler diyor. Hani önemli ya da gerekli olacak. Hani uzay keşfinin nesi için? Şimdi keşfin nesi için önemli şeylerden bahsederiz? Accomplishment, başarı. O zaman oldu. Değil mi? Hani uzay keşfinin başarılı olması için şunlar hani önemli olacaktır diyebiliriz. Çok güzel. Disintegration,
Böyle bir bütün düşünün, hani çözülüyor, ediyor, bunu söyleyebilirsiniz. Bir bütünün hani bozulması anlamında ayrışma diyebilirsiniz. Mesela bunlar hani birliklerin, ne bileyim imparatorlukların işte çözülmesi şeklinde çok kullanılır. Bu da olmadı. Biz zaten hani niye kötü bir şey isteyelim, değil mi? Confinement, hapsedilme demek. Gözaltına alınma gibi de düşünebilirsiniz. Yani hapsediyorsunuz bir şeyi, hani sınırlandırıyorsunuz. Confine çünkü sınırlamak demek. Hani etrafı çevrilmiş de hani hapsedilmiş gibi düşünün. Yine kötü bir şey oldu, biz istemiyoruz. Discrepancy, tutarsızlık demek. Yani o da pek hani olmadı, değil mi? İyi bir şey istiyoruz. Punctuality ise keşfin dakikliği. Yani keşif için gün verildi, saat mi verildi? Keşfin dakikliği için önemli olacak. Olmaz. Ha derseniz ki keşfin doğru zamanda olması için şunlar önemlidir. Peki hani o zaman okey, ama punctuality hani dakiklik, keşif dakikliği olmaz. Sizin dakikliğiniz olabilir mesela. O yüzden o da gitti ve cevabımız accomplishment oldu. Eş anlamlı zamanı. Accomplishment. Bakın accomplish, achieve aynı şey. Onun mıntla hali yine bizim hani eş anlamlımız olacak. Onun dışında attain de bir şey böyle hani elde etmek, hani bir konuda bir başarı elde etmek de olabilir. O yüzden attainment diye bunu da yazabiliriz. Sonra disintegration için şöyle yapabiliriz. Fragmentation, parçalanma. Değil mi? Hani parçadan geliyor. Fragman bile, değil mi? Bir şeyin, hani bir filmin mesela fragmanı var. Parçalarını bize gösteriyorlar. Oradan da bu parçalanma olsun. Breakdown diyebilirsiniz. Breakdown'u bitişik yazıyorum. Şu anda isim çünkü. Fiil olsaydı ayrı yazılırdı. Değil mi? Bu da böyle hani parçalanma, bozulma şeklinde. Dissolution olabilir. Bu da bir parçalanma, çözülme, bozulma diyebiliriz. Confinement. Confinement'a geldim. Detention. Direkt hani hapis kelimesinden gelerek imprisonment. Imprisonment. Bir de bir metinde kelime tahmini olarak çıkmıştı. Bakın. Incarceration. Bu da yine hapsedilme anlamında. Bazı şeyleri de illa öğrenin diye değil ama biraz tanışıklık olsun. Böyle hani zihninizin bir köşesinde kalır, bir yerde görünce bir dakika ya görmüştüm ben bunu diyerek belki hani hatırlarsınız. Belki de hani bundan sonraki okumalarınızda karşınıza çıkınca buradaki bilgiyi güçlendirerek aklınıza yer etmeye başlar. O yüzden farklı şeyleri de biraz veriyorum. Geldim discrepancy, tutarsızlık demek. İlk aklıma gelen inconsistency. Bu direkt tutarsızlık. Ondan sonra tutarsızlık derken işte farklı, o yüzden böyle oluyor diyerek difference diyebilirsiniz. Bir tutarsızlık var. İşte anlaşamadılar, anlaşamıyorlar. Disagreement var bu iki şey arasında diyebilirsiniz. Bunlar da bunun eş anlamlısı olsun. Punctuality için bakın herkesin bildiği ready var, değil mi? Hani hazır. Readiness diyelim, hani hazır durumda hani bulunma, işte dakik olma diye düşünebiliriz. Bir de promptness diyebiliriz. Ve cümleye geliyoruz. Buradaki as'i hiç merak etmiyorum. Çünkü iki tane cümleyi görmeden oradaki anlam ilişkisini tahmin edemem zaten. Ama as'ler ne yapıyordu? Neden sonuç ilişkisi verebilir, aynı anda olan işleri verebilir gibi şeklinde kullanabilir. Nasıl Türkçe'de de yapıyoruz. Daha önce söylediğim gibi, işte o gibi. Bir de yaptıkça ettikçe ve ben hep aynı örnekleri veriyorum biliyorsunuz. İnsanlar yaşlandıkça şöyle olur, böyle olur dersek de yine as'le diyoruz. Peki cümle ne diyor? Diyor ki insanlık strive ediyor. Strive aslında en basit haliyle try, yani çabalıyor. Mesela ben olsam essay'de try yerine strive yazmak isterim. Böylece puan alırım. Yine yine gittim yani yazıyı düşünme hallerine. Peki insanlar, daha doğrusu insanlık hani uğraş veriyor, çabalıyor. Ne için? Kurmak için. Kalıcı bir varlık, bir presence, bir varlık kurmak için dünyanın ötesinde. Yani dünyanın ötesi derken dünyadan başka bir yerde bir varlık hani ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ve ikincisi geliyor cümlenin. Addressing these challenges. Özne. Ve eğer burası tekili çoğulu olan, hani tekile çoğula göre çekimi farklı olan bir tensle devam etseydi tekil çekim olacaktı. Çünkü özneniz challenges değil, zorluklar değil. Bu zorlukları ele almak. Yani address bir fiil ya, orada fiilden dönüşmüş ing'ye gelmiş. Hani bunları ele almak, işte is essential dersiniz mesela, are essential demezsiniz. Hatta ele almayı bilmiyorsanız dersiniz ki bu zorluklarla mesela baş etmek hani gerekli olacaktır diyerek bir şey de söyleyebilirsiniz. Kelime tahmininde bulunabilirsiniz böyle. Kelime tahminlerinde illa birebir o kelimeyi bulmamız gerekmiyor. Anlamca uygun bir şey çıkarabiliyorsak iyi durumdayız. Peki
Bu işte zorlukları hani ele alabilmek, ele almak daha doğrusu önemli olacak, gerekli olacak. Ne için? Gelecekteki uzay keşfinin başarısı için dedik ve 5'te böylece bitti. Biz de bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Benim için her zaman çok keyifli zaten. Buradaki hani kelimeler, gramer, işte okuma falan derken bayağı bir konuya da değinmiş olduk. Tabii ki aklınıza takılan şeyler olabilir. Böyle bir durumda yorumlarda buluşalım ve bizlere her zaman info@testatörüz.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olayım. Ayrıca bu videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.